Yeni bir videodan herkese merhaba. Evren doğmadan önce hiçbir şey yoktu. Ne gökyüzü, ne yıldızlar, ne zamanın akışı, ne de boşluğu aydınlatacak tek bir ışık. Yalnızca tarif edilemez bir derinlik vardı. Bütün olasılıkların, bütün başlangıçların saklandığı sonsuz bir karanlık. Kadim bilgelik bu karanlığa Ein Sof der. Başlangıcı olmayan, sonu olmayan mutlak sonsuzluk. Bu sonsuzluğun içinde uzun bir süre hiçbir kıpırtı olmadı. Ta ki bir titreşim uyanana kadar. Önce sessiz bir nefes gibi, sonra giderek güçlenen bir uğultu. Ve bir anda boşluğu yaran bir ses duyuldu. Alef. Karanlığın içinden ince bembeyaz bir çizgi doğdu. Sanki görünmez bir el boşluğu yarıyor, ilk şekli oluşturmaya çalışıyordu. Bu çizgi kıvrıldı, genişledi ve bir harfe dönüştü. Alef harfi. Nefesin, havanın, görünmeyen yaşam akımının sembolü. Derken ikinci bir titreşim geldi. Bu kez derin, soğuk ve suyun içinden yükselen bir ses. Mem. Boşluk bir anda maviye boyandı. Dalgaların çarpıştığı sesler karanlığın içinden yükseliverdi. Mem derinliktir, bilinçaltıdır. Tüm formların potansiyel halidir. Ve sonra üçüncü ses patladı. Bu ses Şin. Ateşin diliyle konuşan keskin bir alev. Kızıl bir kıvılcım. Karanlığı adeta bıçak gibi yarıp geçiverdi. Şin yükseldiğinde evrenin titreşimi değişti. Karanlık titredi. Bu üç ses Alef, Mem ve Şin bir araya geldiğinde sonsuz karanlık yarıldı. Işık patladı, yayıldı, genişledi. İşte Sefer Yesirah böyle başlar. Yaratılışın bir patlamayla değil, üç harfin kutsal dansıyla açılır. Ve bugün sizlerle birlikte o harflerin ardındaki sırları, evrenin matematiğini, ruhun haritasını ve insanın yaratıcı gücünü birlikte keşfedeceğiz. Bu yalnızca kadim bir kitap değil, aynı zamanda insan bilincinin en eski ve en gizemli yolculuğudur. Kabala birçok kişinin sandığından çok daha köklü, çok daha ciddi ve çok daha sistematik bir öğretidir. Sadece mistisizm değildir, sadece semboller değildir, sadece büyü hiç değildir. Kabala, Yahudi düşüncesinin felsefi omurgasıdır. Teoloji, metafizik, psikoloji, dil bilimi ve kozmolojiyi aynı anda içinde barındırır. Ama Kabala hiçbir zaman halka açık bir öğreti olmamıştır. Yani etrafta gördüğünüz Kabala çalışıyorum diyen insanlar aslında gerçekten Kabala çalışamazlar. Çünkü dil bilgisi çok önemlidir. Yani İbranice, evet, işin felsefesi, denge unsurları, bunları başka dillerde de çalışabilirsiniz ama bu işin arkasındaki dil bilgisi, yani İbranice bilgisi, özellikle klasik İbranice bilgisi çok önemlidir. Asırlar boyunca gizli taşınmıştır Kabala. Her öğrencinin bir öğretmeni vardır ama her öğretmenin bir öğrencisi yoktur. Olamazlar. Çünkü Kabala yanlış kişiye verilirse zarar verir anlayışıyla korunmuştur yıllardır. Eski zamanlarda şöyle derlerdi: Kabala 40 yaşını doldurmayanlara öğretilmez. Zihin hazır değilse hatalı yorum kaçınılmazdı. Kabala'nın en görünür yüzü Zohar'dır. Zohar'da zaten İbranice yazılır. Başka dillerde yazıldığı olmuştur, çevirileri olmuştur ama bunların hepsi hatalıdır. O yüzden Türkçesi, İngilizcesi, Almanca ya da Fransızcası veya İspanyolcası da vardır ama bunların hepsi hatalıdır. O yüzden İbranice bilmek Zohar'ı okumanıza yardımcı olabilir. Başka türlü hepsi hatalı olacaktır. 13. yüzyılda yazıya geçirilmiş bir kitaptır Zohar. Derin alegoriler içeren bir metindir. Ama Zohar Kabala'nın yalnızca edebi yüzüdür. Kabala'nın asıl temeli ise Sefer Yesirah'tır. Bu kitap Kabala'nın matematiksel ve yapısal zeminidir. Her şeyin nasıl çalıştığını bizlere açıklar. Evren nasıl oluştu? Zihin nasıl kuruldu? İnsan neden düşünür? Ses neden yaratıcıdır? Harflerin gücü nedir? Tanrısal ışık maddeye nasıl iner? Ruh neden bedenlenir? Bu soruların tümü Sefer Yesirah'ın kalbinde yatar. Kabala bilgeleri der ki Zohar ruhun hikayesidir. Sefer Yesirah ise ruhun iskeletidir. Sefer Yesirah'ın kökeni bilinmezliklerle doludur. Kim yazdığı, ne zaman yazıldı, gerçekten İbrahim peygambere mi aittir? Gelin bu tartışmayı akademik ve mistik açıdan birlikte inceleyelim. Mistik geleneklere baktık mı
İbrahim peygamberle karşılaşıyoruz. Yahudi geleneklerinde Sefer Yesira İbrahim'e atfedilir. İbrahim Babil'deyken gece yıldızlara bakar ve gökyüzünün düzenini fark eder. Harflerin evreni yönettiğini anlar. Bu harflerin nasıl birleştiğini, nasıl döndüğünü, nasıl titreştiğini çözer ve Tanrı ona evrenin sırlarını öğretir ve bu versiyon Kabala'nın en eski sözlü geleneklerinde bulunur. Akademik görüş ise biraz daha farklıdır. Milattan sonra 150 ile 600 yılı arasındaki bir zamanı kapsar. Metin dili, yapısı ve sembolleri incelendiğinde bilim insanları metnin milattan sonra 150 ile 600 arasında yazıldığını düşünürler. Bu dönem Gnostisizm, Hermetizm, erken Hristiyanlık mistisizmi, dil felsefesi gibi akımların yoğun olduğu bir dönemdir ki yine bu kanalda bu konularla ilgili çok ayrıntılı videolarım da vardır. Hepsi akademik çalışmalarımdır benim birebir. Sefer Yesira bu dönemin entelektüel atmosferini direkt olarak yansıtır. Hem matematiksel hem mistik bir yapıdadır. Üçüncü görüş ise birden çok yazardan bahseder. Bazı akademisyenlere göre Sefer Yesira tek bir kişinin değil, bir geleneğin ürünüdür. Yani metin yüzyıllar boyunca genişlemiş, yorumlanmış, düzenlenmiş ve işlenmiştir. Hangi görüş doğru olursa olsun fark etmez. Sefer Yesira insanlığın en eski kozmoloji metinlerinden biridir. Sistematik bir yaratılış teorisi sunar. Evrenin temel bileşenlerini açıklar. İnsanın bilincini bu bileşenlerle eşleştirir. Bu açıdan sadece bir dini metin değildir. Aynı zamanda bir psikoloji kitabı, bir metafizik kitabı, bir ses bilim kitabı, bir astroloji kitabı, evet astroloji bir matematik kitabı, bir antropoloji kitabıdır. Yani tüm bu disiplinler tek bir noktada birleşir. O noktada harflerdir. Metin şu cümleyle başlar. Yaşayan Tanrı evreni 32 bilgelik yolu ile yarattı. Peki bu 32 yol nedir? 10 sefirot yani tanrısal enerjinin evrene iniş kanallarıdır. 22 harf ise İbranice'deki 22 harf ise yaratılışın titreşimleridir. Ve birlikte 32 yol yani İbranice'de 32 sayısı lev olarak yazılı. Lev kalp demektir. Kabala bilginleri der ki evren Tanrı'nın kalbinden çıkan 32 yol ile atan bir varlıktır. Bu öğretide evren statik değildir. Sürekli yaratılır, sürekli yeniden kurulur, sürekli titreşir. Biz de bu titreşimin bir parçalarıyız. Yani evren organiktir. Genişlemeye ve büyümeye devam eder der. Sefirot, Kabala'nın en tanınan kısmıdır. Genelde bir ağaç olarak çizilir. Hayat ağacı. Ama bu ağacın anlamı çok derindir. Sefirot, Tanrı'nın evrene yayılma biçimidir. İnsan bilincinin katmanlarıdır. Kozmik enerjilerin düzenidir. Ruhun evrensel haritasıdır. Gelin her sefiranın anlamını daha derin bir şekilde ele alalım. Keter, taç, saf iradedir. Mutlak başlangıç, henüz düşünce bile değildir. Karanlık bir ışık. Keter başlangıçtan önceki başlangıçtır. Hokma ise bilgeliktir, ilk kıvılcım. Yaratılışın tohumu oradadır. Bilinçte aniden çakan ilhamdır o. Bina anlayıştır. Bu kıvılcımın işlenmesi, bilginin yapı kazanması, form veren anne enerjisidir. Heset, merhamet, sınırsız genişleme, mutlak bolluk, evrensel sevgidir. Gevura, güç ve sınır koymadır. Kısıtlama, biçim verme, yargı. Tiferet ise güzelliktir, merkezdir. Denge sağlar, iyi ile kötünün arasında harmoni kurar. Netsa, zafer, eylem, güç ve sürekliliktir. Her şeyin devam etmesinin ardındaki yegane güçtür. Hod, ihtişam, dil, mantık gibi kavramları içerir. İnsan aklının sembolik düşüncesidir. Yesod temel ruh ile madde arasındaki köprüdür. Bilinçaltı burada bulunur. Malkut ise krallıktır. Maddenin kendisidir. Dünyadır. Bizim bulunduğumuz kattır. Sefirot'u anlamak neden düşündüğümüzü, neden hissettiğimizi, neden acı çektiğimizi, neden yaratıcı olduğumuzu anlamak demektir. İnsan evrenin küçük bir modelidir. İşte burada hermetizmle çok birebir iz düşümleri vardır.
Sefer Yesirah'ın en temel kavramlarından biri 3 ana harf öğretisidir. Bu 3 harf yaratılışın 3 büyük unsurunu temsil eder. Ateş, su ve hava. Ancak bu unsurlar antik Yunan'daki 4 element sisteminden tamamen farklıdır. Buradaki 3 element varoluşun kök titreşimleridir. Kozmik güçlerin matematiksel karşılıklarıdır. İnsan ruhunun 3 temel işleyiş biçimini temsil eder. Hadi şimdi bu 3 harfi tek tek beraber çözelim. Şin ateş demiştik. Şin enerji, dönüşüm, hareket ve iradeyi temsil eder. Bir şeyin var olması için önce bir kıvılcıma ihtiyaç vardır. Ateş olmadan istek olmaz, arzu olmaz, hareket olmaz, yaratıcı kıvılcım olmaz. Şin yaratılışın dinamiğidir. Yani her şeyi başlatan güçtür. Mem için su olduğunu söylemiştik. Mem şekillendirici güçtür. Su ateşin aksine biçim alır. İçine konduğu kabın şeklini alır. Sefer Yesirah'a göre mem form veren annedir. Bu nedenle bilgelik, derinlik, duygu, bilinçaltı hepsi mem harfine bağlıdır. Alef ise hava demiştik. Alef ateş ile su arasındaki dengeyi sağlar. Nefestir, hayattır, hareket eden ruhsal akıştır. Alef görünmez ama her şeyi birleştiren kuvvettir. Kabala bilginlerine göre ateş ve su birbirini yok ederdi. Alef yani hava ikisini barıştırdı. İşte yaratılış bu 3 harfle başlar. 3 ana harften sonra Sefer Yesirah ikinci gruba geçer. 7 çift harf. Bu harfler çift olarak adlandırılır çünkü iki yöne sahiptirler. Bir olumlu anlamı vardır, bir olumsuz anlamı vardır. Mesela işte barış, savaş, zenginlik, yoksulluk, bilgelik, aptallık, yaşam, ölüm yani dualite. Bu çift yönlülük yüzünden kabalistler bu harfleri 7 gezegene atfetmişlerdir. Kadim gökyüzünde 7 görünür gezegen vardı. Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve Ay. Sefer Yesirah'a göre bu gezegenler insanın günlerini, ruh hallerini, karakter eğilimlerini, kader çizgilerini belirler. Tıpkı İslamiyet'teki o yıldıznameler, ebcedler gibi. Nasıl? Benzerlikler oldukça şaşırtıcı olsa gerek. Bu nedenle 7 çift harf aynı zamanda 7 ruhsal kapıdır. 7 bedensel kapıdır. Bunlar işte 2 göz, 2 kulak, çift burun delikleri ve ağız 7. Haftanın 7 günüyle uyumludur. Devlet, savaş, barış, adalet, merhamet gibi sosyal kavramlara karşılık gelirler. Sefer Yesirah dünyasında gezegenler sadece gök cisimleri değillerdir. Her biri bir bilinç alanı, bir arketiptir. Geriye kalan 12 harf evrenin 12 yönüne işaret eder. Bu harfler 12 burç, 12 ay, 12 enerji kanalı. İnsan bedeninin 12 ana fonksiyonunu zihnin 12 psikolojik eğilimi ile ilişkilendirilir. Bunlar evrenin ince ayarlarıdır. Tıpkı bir enstrümanın telleri gibi. Bu nedenle antik bilgelik geleneklerinin çoğunda 12 havari, 12 imam, 12 tanrı, 12 kabile, 12 kapı gibi semboller karşımıza çıkar. Bu sayı Sefer Yesirah'ın merkezindeki matematiksel düzenle aynıdır. Batı ezoterizmi de bu 12 sistemi Sefer Yesirah'tan alıp Tarot'a uygulamıştır ve uyarlamıştır. Altın şafak yani Golden Dawn her bir burcu bir harfe ve bir tarot kartına eşleştirmiştir. Bu yüzden tarot Kabala ağacına yerleştirildiğinde çok büyük anlam kazanır. Yine merhum Cihangir Gener ve Kenan Kolday'la yapmış olduğumuz tarot serisini yine bu kanaldan izleyebilirsiniz efendim. 22 harfin ikişer ikişer yan yana gelmesiyle toplam 231 kombinasyon oluşur. Sefer Yesirah bu 231 kombinasyonu evrenin kapıları olarak adlandırır. Neden kapı? Çünkü her iki harf birleştiğinde yeni bir anlam, yeni bir enerji, yeni bir yaratıcı kuvvet oluşur. Bugün dil biliminden matematiğe kadar tüm modern bilimler şunu kabul ediyor. Sistemler, temel birimlerin kombinasyonları ile oluşur. İşte Sefer Yesirah bunu 1500 yıl önce söylemişti. Bu kapılar gerçekliğin içine açılan farklı bilinç yollarıdır ve bir kapı bir duyguyu açabilir.
bir sezgi verebilir, bir içgörü üretebilir, bir ruh halini başlatabilir, bir varlık alanını temsil edebilir. Bu nedenle kabalistler 231 kapıyı bir tür kozmik formül olarak görmüşlerdir. Sefer Yesirah evreni 3 ana düzeye ayırır. Bunlardan ilki Biriya. Yaratma dünyasıdır bu. Saf düşüncenin bulunduğu alandır. Tanrısal fikirlerin doğduğu seviyedir. Yetzirah biçimlendirme dünyasıdır. Fikirlerin form aldığı, arketiplerin oluştuğu orta dünyadır burası. Asiya ise eylem dünyasıdır. Maddenin ve fiziksel yaşamın bulunduğu dünyadır. Yani bizim yaşadığımız seviyedir burası. Bu üç dünya insanın içinde vardır. Zihin Biriya'dır, duygular Yetzirah'tır, beden Asiya'dır. Sefer Yesirah'a göre insan bu üç dünyayı uyumlu hale getirdiğinde evrendeki ilahi düzenin bir yansıması olur. Yani dengedir olay. Sefer Yesirah ayrıca evreni 6 büyük düzende anlatır. Bunlar elementler düzeni, ateş, su, hava, toprak. İkincisi canlıların evrimi, mineral, bitki, hayvan, insan. Üçüncüsü ise insan düzeni, nefes, düşünce, ruh, beden. Dördüncüsü ise gezegenler düzeni. Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn. Beşincisi ise melekler düzeni. Serafim, Kerubim, Elohim, Malakim, İşim. Altıncısı ise ilahi düzen. Ein Sof. Bu altı düzen birbiriyle iç içedir. İnsan nefes aldığı anda bu düzenlerden en az 3 tanesi aynı anda devrededir. Fiziksel nefes Asiya, duygusal dalga Yesira, ruhsal niyet Biriya. Yani insanın her nefesi kozmik bir eylemdir. Sefer Yesirah'ın tarih boyunca en çok yankı uyandıran uygulaması golem yaratma deneyidir. Golem nedir? İnsana benzeyen çamurdan yaratılmış bir varlık. Ama bunu yaratan Tanrı değil, insan. Evet, yanlış duymadınız, insan. Fakat bu tabii anlatılan hikayedir. En ünlü hikaye şudur. Praglı Maharal'a aittir bu hikaye. Prag'ın Yahudi mahallesinde toplumsal baskılar arttığında Yahudilere karşı Maharal çamurdan bir varlık şekillendirir. İnsana benzeyen, alnına bir kelime yazar. Emet. Gerçek. Golem canlanır, Yahudi cemaatini korur, sonra Maharal kelimeden sadece bir harf siler. O harf, sildiği harf E harfidir. Geriye met kalır. Met ölüm demektir ve golem çöker. Şimdi bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemem. Yani bu sadece anlatılar. Fakat bununla ilgili çok ilginç hikayeler de vardır. Doğrudur değildir onu bilemem. Bu hikaye Sefer Yesirah'ın gücüne dair bir alegoridir aslında. Çünkü Kabala der ki harfler yaşamı inşa eder, aynı harfler yaşamı söndürür. 19. yüzyılda Sefer Yesirah yeniden keşfedildi. İngiltere'de kurulan Altın Şafak ya da Golden Dawn ismiyle bilinen Altın Şafak örgütü Sefer Yesirah'ı Hermetik Kabala'nın omurgasına yerleştirdi. Westcott ve Mathers harfleri tarot kartlarıyla eşleştirdiler. Gezegenleri Sefirot ağacına bağladılar. Melekleri ritüel sistemine kattılar. İlahi isim titreşimlerini meditasyon yöntemi olarak kullandılar. Bu sistem modern okült geleneklerin temelini oluşturdu. Tarotun bugünkü şekli, simya sembolizmi, astrologların kabalistik yorumları, New Age düşüncesi, modern ritüel büyü sistemleri hepsi Sefer Yesirah'ın etkisini taşırlar bugün. Hatta bugün bile birçok ritüel okul harflerin titreşimlerini bilinç genişletme veya trans için kullanırlar. Metnin sonunda Sefer Yesirah bize İbrahim'in hikayesini anlatır. İbrahim geceleri gökyüzüne bakar, yıldızların dizilişini, zamanın ritmini, gündüz ile gece arasındaki kutsal matematiği fark eder ve Tanrı ona şunu söyler. Sana yaratılışın sırlarını verdim. Bu sır harflerin birleşimi, zamanın döngüsü, insanın bilinci, elementlerin dengesi, evrenin matematiği. Hepsinin tek bir noktada birleşmesidir. Bu nedenle İbrahim Kabala geleneğinde ilk bilge kabul edilir. Ve şimdi geldik bu yolculuğun sonuna. Sefer Yesirah'ın bize söylediği şey aslında çok basit. Evren bir metindir. İnsan bu metnin harflerinden oluşur. Harfleri anlayan kişi kendini anlar.
Evreni anlar, bilinci anlar ve harflerin sırlarını çözen kişi kendi kaderini yeniden yazabilecek güce yaklaşır. Aman dikkat, burası çok önemli. Kendi kaderini yeniden yazabilecek güce yaklaşır diyor. Şimdi size son bir soru bırakıyorum. Eğer evren bir kitapsa biz o kitabın neresindeyiz? Daha ilk harflerinde miyiz yoksa kendi cümlemizi yazmaya hazır mıyız? Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.